Arkadaşlar, müthiş bir konuğum var. Müthiş bir grup konuğum var. Dün akşam konserlerini izledim. Bugün buradalar. Skapama burada. İşte bu. Abi bütün konser enerjiniz buydu ya. Zirvede yani. Yukarıda enerjiniz var. Şimdi bugün sizlere tabii bir sürü soru soracağım. Ama önce dün böyle küçük bir tanışma biz yaptık arkadaşlarla. Çok da keyifli bir tanışma. Evet. Güzel bir hikayeniz var. Başlangıç hikayeniz var. Evet. Ve yani şöyle kısaca bir özet vereyim. Bu kadar hani yaptığı müziği yaparken doğal olan, akışında bir şey yapan, hani planlar içinde kurgulamayan, o sırada ne hissediyorsa yapan ve başarılı olan bir grup. Bir de siz anlatın ya çocuklar şu işi. Nasıl başladınız, ne yaptınız, nasıl geçti bu iş? Sen anlatmak ister misin? Şöyle oldu, ufak özet geçeyim. Ben o dönemler ÖSYM'ye hazırlanıyordum işte 12 yaşım civarı falan. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 20 yaşındayım. İsimleri tekrar alabilir miyim? Ozan. Ozan, Yahya. Yahya, Melih. Melih. Ozan, Yahya, Melih. Bu üçlü. Bir de davul tabii var size Evet. eşlik eden. Onun adı Kerem. neydi? Kerem Kerem. Çakmak. Eyvallah baba. Devam et lütfen. O dönem işte bir Volkan diye bir arkadaşım vardı. Onun evine rastgele, ki arkadaş grubunda da 4-5 senelik arkadaşlarım hepsi. Volkan'da. Hiç gitar çalmamıştım yani daha önce. Çok daha yani yaptığım bir şey değil yani insan içine. Ondan sonra o gün... Ama gitar çalmayı daha önceden öğrenmiştin yani uğraşıyordun yani. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na gitmişim ta 4-5 yaşımda. Orada bir eğitim aldım. Onun dışında ama kendi başıma çalıyordum yani. Vay be. İşte bir Haydar Haydar söyledim çaldım. Rastgele oraya denk geldi işte. O kayıt Oturdum duruyor mu başa başa. sende? O kayıt var mı? Bende durmuyor. Volkan telefondaydı. Sonra Melih'e gitti. Volkan'da 1,5-2 duruyordur sene oluyor muhtemelen. zaten yani. Ama Haydar Haydar dediğin anda böyle bir türkü giriyor işin içine. O nereden geliyor peki? Bilmiyorum yani akorlarını direkt çıkartıyordum dinlediğim şarkıların. Öyle rastgele çalıyordum. Aslında böyle... Ama hoşuna yorumluyordum gibi gidiyor oluyordu, yani. Evet. Hoşuma Vay. gidiyordu söylemek yani. Güzel, süper. İşte orada öyle söyleyince dedi ki bana, Melih diye bir arkadaşım var. Grup kurmak istiyor. Ona senin videonu atayım söylerken. Ben de tamam dedim, hiç sorgulamadım. Sonra Melih de videoyu izledi, dedi kadar. iyi bir gelsin bakalım dedi. O tarz bir cevap verdi yani. Çok iyi. Sonra biz gittik Kadıköy'de Starbucks'ta. Aha. Buluştuk. Bir iki Efsane. hafta sonra, tam konu orası. Orada işte sohbet muhabbet ettik. Oradan beri de bir koptu gidiyor. Zaten direkt muhabbet bitti, tam 2 gün sonra stüdyo var dedi. Vay Gel be. dedi. Ama o stüdyodaki grup kim peki? Yani senin kurduğun grup. Bir de senin tarafından dinleyelim mi şu hikayenin girişini abi. devamında? Tabii ki. Çok pardon Kezban. Tabii, Ben tabii. gittiğimde Estağfurullah. 2 tane farklı kişi vardı. Değil mi? Değişti evet o. Evet. Ozan da yoktu yani. Ben Ozan da yoktum o yok. zaman Sen o zaman o grubu nereden toplamıştın? Abi şöyle, Bir mücadele de burada var ha. Yani acayip Aynen. mücadele var burada. ben çok fazla böyle gitar bilen eden bir insan değildim. Hala olduğumu düşünmüyorum. Sadece her zaman böyle gelişmeye çalışan bir insandım. O zamanlar da öyle. Bir tane grubum vardı ilk başladığım bir grubum vardı yakın arkadaşlarımla. Olmadı. Ondan sonra amaçlarımız farklıydı ama ben çok hırs yapmıştım yani. Çünkü hani tamam çok büyük bir iddiam yoktu ama bir şey olacağını hissediyordum yani. Vay Yani be. İnşallah güzel bir şey çıkar. Kovalıyorsun yani. Aynen öyle. Hiçbirisiyle tanışmamıştık o zamanlar. Ne Yahya ne Ozan'la. Haberim olsa zaten başka kimseye sormazdım yani. Ama işte kader. Çok güzel. Ondan sonra bir tane yine garaj.org demiştik değil mi? Öyle bir web sitesinden bir tane aynen ilan verdim. Dedim böyle böyle. Direkt dümdüz yazdım. Belki hala duruyordur yani o ilan. Hala katılıyorlar değil mi? Aynen. Yazın. Hala geliyor. Hala olabilir yani. Dedim ki bakın böyle böyle benim bir iddiam yok gitar konusunda. Sadece ben bir tane böyle grupta çalmak istiyorum. İşte varsa ilgilenen işte yazabilir tarzında Instagram adresimi bıraktım falan. Oradan tanıştığım grupla olmadı. Çünkü o grupta da ben bir isteksizlik görüyordum yani. Sonra oradan ben kafama yazdığım 2 kişiyi çağırdım. Dedim ki böyle böyle gelin. Ben birisini buldum. Yahya'dan bahsediyorum. Sonra Yahya'yı da Ama davet ettim. Yahya ile beraber hiç söylemeniz yok. İlk orada deneyeceksiniz. Aynen Stüdyoya öyle. gireceksiniz ne Aynen çıkarsa. öyle. Şans eseri yani. Ya ben onu bilmiyorum o benim. Stüdyoda girdim ama böyle arkadaşlarımın yanında falan. Yok. Böyle girip canlı öyle hatırlamıyorum. Öyle bir kayıt da yok. Aynen. Daha sonra işte orada tanıştık. Yahya'yı çağırdım. Ondan sonra o 2 tane kafama yazdığım insanı çağırdım. Hep beraber bir toplandık, sohbet ettik. Hadi dedik 2 gün sonra ben provayı ayarlıyoruz. Hemen böyle girdik. Kayıt. Denedik. Kayıt değil aslında. Denedik yani hani böyle bir
kim ne yapıyor bir görelim. Prova gibi. Prova yani, Rastgele aynen öyle. şarkılar Ben var. olaya hala dahil değilim. Ha, Ben- o zaman hiç yok. Ben evde Hatta uyuyorum şeyi o ara. hatırlıyorum. Sen ne zaman Radiohead'den gireceksin? Creep söylemiştik. Yani Radiohead söylüyorsunuz. Aynen. Bunu Karman çalalım dedik. ilginç. O zaman neler söylüyordunuz yani? Sevdiğiniz şarkılar nelerdi hani? Valla grup olarak? ortak herkesin en azından bilebileceği şeyleri seçmeye çalıştık. O yüzden Duman'a girdik yani. Duman. Aynen, bu bir farz olmuştu o zamanlar, o Ben de çok dönemde. kötü söylemiştim. Kırmış kalbini hatırlıyorum. Aynen öyle. Kırmış Sonra Melih kalbi. bana dedi yarın da gel, yarın da söyle. Benim moralim çok bozulmuş. Aa, Aynen. Yayan çok canı sıkılmıştı orada. Değil mi? Neden? Ben yanlış hatırlamıyorum. Ya çok kötü, bilmiyorum. Benim motivasyonum kolay kırılıyor. ha, o nedenle. Evet. Aa, ilginç, güzel. İstediği performansı bence Kendini veremedi. beğenmediği için Aynen. O canı parçayı da sıkıldı. doğru düzgün hiç Anladım. okuduğumu hatırlamıyorum ama bayağı kötü okumuştum. Sonra işte Radiohead'den Creep okuyunca bir Değişti özgüven her şey. gelmişti yani. Güzel. Sonra güzel. zaten ben hemen bire döndürdüm. Çünkü diğer o bulduğum 2 kişiden de o isteği alamadım. Çünkü sürekli provaya girelim diyoruz. Çalışma. Herkesin farklı işi oluyor. Bir daha diyelim diyor. Hani deniyoruz yani. Hemen böyle adam elemeyi de hiç sevmem. İstemiyorsun. Kimse de sevmez neyse ki. Zaten bu grubun en sevdiğim özelliklerden birisi o yani. Çok güzel. Daha sonra Yahya'yla biz böyle birebir. Ay, ben onu eve çağırıyorum. Daha böyle Garaj samimi var, oluyoruz. müzik yaptığımız. Sohbetler daha fazla ilerliyor. Garaj mı var? Evet. Melih'in garajı vardı. Aynen. Abi Önceki sen grubuyla dizayn etmiş. Amerika'ya mı gittiniz? Nereye gittiniz? Yok Garaj- abi, Amerika garajı değil. nerede var? Biz bayağı garaja çıkardık. Bayağı şarkı o garaja çıkardık. yani. Aynen. Vay 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 vay. Nerede bu garaj? Abi benim evimin bayağı önünde bir tane araba garajı. Aynı bu boyuttan biraz daha büyük Küçük tabii ki. bir garaj. Çok küçük bir garaj. Orayı böyle yumurta kaplarıyla, Kapattınız. aynen öyle. Biz o zamanlar işte Yahya'yla daha tanışmamıştık zaten. Kimseyle tanışmamıştık. Orayı biz kapattık arkadaşlarımın yardımıyla. Mahalleden arkadaşlarımla girdik çıktık oraya yani. Oraya da biraz masraf yapmıştım hatta. Hatta ailemin bana her zaman dediği şey şudur: oğlum hani parayı dert etme yani, hani Hı hı. biz her zaman senin arkandayız dediler. Çok Tamam güzel. dedim, ben de ne kadar şanslıyım yani o konuda, çok şükür buradan. Müthiş şans. Yani. Çok Ondan güzel sonra bir şey. Kendilerine selam gönderelim. aynen Yani. selam Arabadan. gönderici, çok klişe olur diye Bu işin gönderdim. başlangıcı bu çünkü Kesinlikle. yani. Çok Sonuçta büyük size emek. motive edecek bir Kesinlikle, şeyler lazım. Kesinlikle. Yani benim açımdan öyle yani. Herkesin farklıdır tabii ki. Onların hikayelerini dinleyeceğim zaten. Merak ediyorum bu şeyi. Daha sonra işte Yahya'yla birebir baktık. Bir iki şarkı baktık. O zamanlar bizim için önemli olan konulara değinecek şarkılar yazdık böyle doğaçlama. Siz direkt şarkı yazmaya mı başladınız abi? Şöyle oldu, ben evde yazıyordum bir şeyler. İşte üç Küçük akor küçük üstüne, dört karalıyordun. akor üstüne. Hı hı. İşte Ölümlü Dünya diye bir şarkı vardı, onu götürdüm. 3 akordan oluşuyor şarkı yani, böyle basit bir şey. Sonra biz onu stüdyoda çaldık. Böyle olunca Stüdyo dediğin ama garaj, onu Garaj. düzeltmek Garaj, lazım. evet, Stüdyo yok garaj. artık yani. Artık bir daha stüdyoya Evet. gitmiyorsunuz. Yok. Kendi garajda Evet, çalışıyorsunuz. aynen. evet. Ama 2 kişi misiniz o İki sırada? kişiler sırada orada. iki kişiyiz. Ben daha yokum. Hala yoksun. Ben hala yokum. Allah Allah. Dur bakalım Stüdyo nereye gibi gidecek? kullanıyorduk garajı. İşte o dönem bir şey tetiklendi, şarkı yazma durumu. Sürekli biz bir araya geldiğimizde cover falan çalmıyoruz. Çünkü bir Kendi noktada şarkı. sıkıcı da geliyordu yani. Bir şeyler üretmek istiyor insan. Yani. Ben de istiyordum, Melih de istiyordu. Çok güzel. Öyle gelişti. Süper. Sonra sen ne zaman dahil oldun? Sonra şöyle oldu. Mesela benim bu olaylardan galiba bir yıl önce Melih'in o bahsettiğimiz garaj uygulamasında şeyim vardı. Hani yazmıştım. Ondan önce de şöyle, benim elimde bir tane bas var. Hiçbir şekilde duruyor böyle evde. Solistin galiba ondan önce. O çok önce. O çok önce. Lisede. Sen söylüyor musun peki? Hepinizin vokal yaptığını görüyorum çünkü. İkinizde de mikrofon var sahnede. Back vokal girişi yapıyorsunuz. Ben sadece back vokal yapıyorum. Bir de şarkı atıyorum, bir yazım gibi bir durumu varsa yazım esnasında tabii ki de söylüyorum. Söylüyorsun. Burası böyle güzel Güzel oldu, Yahya burayı böyle yapar. Bak güzel söylüyor, referansı geldi. Teşekkür ederim. O sende de bir solistik geçmiş var öyle mi? Ya şöyle, benim lisedeyken... Ama büyük şans bu hepiniz için ondan yani. Çünkü Benim- solist böyle bir grubun içinde rock yapılı, sert müzik ve güçlü müzik çalan bir grubun içinde solistin sürekli tek başına söylemesi gibi bir eziyet yoktur yani. Bir şeyin ona destek vermesi lazım arkadan. Onu siz sahnede yapıyorsunuz. Benim lisedeyken solistliğe küstüğüm bir zaman oldu. Çünkü Hayda. benim solist olduğum grupta benden habersiz solist değişildi. böyle Yerime kız alındı. sebebi de sadece kız olduğu için. bu Haksız arada. rekabet Evet, abi işte evet. bu. Neden ya? Yani sordum, aga benim yani bir haber verseniz sonra niye değiştiniz, daha emin söyledi, yoksa kız diye mi değiştiniz diye. Kanka kız diye değiştirdik diye bir şey yani. Ama açık sözlüyüm. Açık sözlü bir şekilde ben Evet. iyi tamam dedim. Orada sonra şey oldu. Benim zaten müzik geçmişim biraz daha şey, böyle başarısız denemeler. Abi o grupla Şey- hiç konuştu mu daha sonra? Zamanında beni gönder. Evet ya, iyi sana şey değil, arada şeyimiz oldu Güzel, tekrar. muhabbeti konuş- diyorsun. Muhabbetimiz oldu falan. Harika. Sonra işte bir şeyler oldu falan, benim elime bir bas geldi. O da işte kanka sen, orada gitar da vardı elimde. Aha. Bir grup denemesi oldu bizim mahalledeki arkadaşlarla. Bir prova alıp saldık.
O bir provada bana şey dendi provadan sonra. Kanka sen basa geçsen olur mu? Ben çalıp söyleyeyim falan filan. Dedim tamam olur. İlk provadan sonra oluyor. Sonrasında bas aldım ben kendime. Sonra o grup bir daha prova yapmadı. Bir şey yapmadı. Böyle kaldı. Elimde de basta kaldım böyle. Elimde basta duruyorum. Hayda. Sonra neyse evde çalışayım falan tarzı. Sonra dedim ki kimse zaten bas çalmıyor çoğu grupta. Doğru. Basçı arıyorlardır. Doğru. Gireyim internetten falan basçı ilanı var mı falan. Orada Melih'in ilanını gördüm. Melih'in ilanına da yazdım işte böyle böyle. Sonra bir şey oldu. Konuşmamız kesildi. Bir yıl boyunca hiç iletişim kurmadık biz Melih'le. Sonra bu olaylar yaşandı. Abi ne zaman ne süreçler ya. Evet evet. Her şey çok inanılmaz şansa yani. Ben o gün şey yapmasam hani gireyim de bu garaj orga bakmayayım desem Mümkün Melih'le tanışmayacağım. Sonra bir yıl falan böyle hiç konuşmadık biz Melih'le. Bu bahsettikleri olaylar yaşandı. Sonra bir yıl sonra bana bir telefon geldi. İşte Melih'ten kanka bir yıl önce konuşmuştuk hatırlıyor musun diye. Basçı lazım diye. Dedim iyi tamam geleyim Güzel. dedim. Sonra yarına prova var gelir misin? İyi tamam geleyim dedim. O provada ne aldığınızı hatırlıyor musun? Ne çaldığınızı? Çünkü garajda muhtemelen artık o prova. O prova garajda değildi. Değil. İlk prova. İlk prova. Stüdyodaydı. Stüdyoda bir prova. Aynen. Ama yani hemen sonrasında galiba besteler gelmeye başlıyor. Evet sonrasında oradan garaja Garajda geçtik. davul olmadığı için Anladım. o şekilde biz aramızda stüdyo gibi kullanıyoruz. Stüdyo gibi. Çift gitar çalıyorduk yani. Yani süreçte o kadar hızlı bir beste yapma aşamasına geçiyorsunuz ki aslında. Yani ki grubun kuruluşu herhalde kaç sene önceye dayanıyor çocuklar? 2021'in 2021 Mart Mart. ayı. Yani yani neredeyse Mart ayında tanışmamız. 2-2,5 ilk seninle tanışmamız Mart ayı. Aynen. Ozan'ın gelmesi yanlış hatırlamıyorsam Ağustos. İnanılmaz. Temmuz Evet. Ağustos. 2021 İnanılmaz. Ağustos diyebiliriz yani. Ya bu kadar kısa sürede tanışmış bir grubun 2 tane albüm yapması hem de koca koca şarkılar. Ya. Biri 11, biri 12 şarkı dediniz dün galiba öyle hatırlıyorum. Evet. Evet. Ya inanılmaz rakamlar bunlar ya. Yani mümkün değil yani. İnsanlar bir single çıkaramıyorlar bir araya gelip doğru dürüst. Hatta o single'ı çıkarıp dağılıyorlar uyuşamadıkları için. Siz bir kimya yakalamışsınız, çok kısa sürede üretmeye başlamışsınız. Yani nasıl bir kader bu? Bir de kontrolümüz dahilinde de hiç gelişmedi yani. Ya, yapısımız gelip yapıyorduk sürekli. Hani Bu kadar. sanki En azından benim öyle için olması yani. gerekiyormuş gibi. Hani bir şeyler Ama üretelim. Bir şeyler benzer yapalım. karakterlisiniz. Bu yani aslında bu şimdi Aslında abi çok özür dilerim Söyle. lafını böldüm ama hiç benzer karakterde evet. değiliz. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Evet. Çok kardeşiz ama çok başka karakteriz. En sevdiğim de özelliğimiz bence bu. yani o aslında yani ne kadar tabii ki Kardeşim. kişilik olarak Evet. yani Karakteristik özelliklerimiz farklı ama Aynen. ortada bir şey. üçünüz kökünde de bir Çok oyun ilginç var. bir kimya var. evet yani Gerçekten. üçünüz de sonuçta bir şey yapmak istiyorsunuz Evet. ama. Çünkü bu kadar büyük motivasyonla bu işi yapmak çok zor. Hani gelelim bir araya hadi beste yapalım. Bunu yapalım mı? Yapalım. Kaydedelim mi? Kaydedelim. Yani mırın kırın yok. Hadi yapalım. Bu motivasyon çok önemli. Ben gittiğim birçok yerde dün de söylemiştim size. Kişilerin, müzisyenlerin birbiriyle iletişim kurmadığını görüyorum. Kurmuyorlar. Yetenek ne olursa olsun. Ya işte biri gelsin beni keşfetsin. Biri budur bakalım. İşte aman ülkenin şartları kötü. Aman şu kötü. Devamlı bir negatifleri karşına koyup en sonunda hani demek bir şey yapmamak gerekiyor deyip siz tam tersi hani hadi bir şey yapalım. Gel bir şurada yapalım. Bunu deneyelim derken 2 senede 2 albüm 2-3 senede 2 albüm ve çok ciddi bir izleyici kitleniz var. Dün Galatasaray Manchester maçı vardı ya. O maç saatinde full dolu bir salonda konser verdiler adamlar. Kimse maçın derdinde değildi. Sağ olsunlar. Budur yani. Sağ olsunlar yani. Şimdi bir de şöyle bir tarafı var işin ilginç tarafı. Ben 1,5 senedir yayınlarda sizin fan kitleniz tarafından Evet, tacize onu şey uğradığım yaptım. için. En son dedim ki gideceğim canlı izleyeceğim ve canlı performanslarınızı, şarkılarınızı dinleyeceğim. Çok tutkulu şarkılarınız var. İçinde mesela senin feryatların var şarkıların içinde. Bayağı feryat ediyorsun sen böyle. Ama yani bugün yapay zekadan da bir soru aldım. Oraya da bağlayacağım. Şimdi Türk rock müziğinde çok ilginç dönemler oldu. İşte bir Barış Manço'ların dönemi var, Cem Karaca dönemi. O bitiyor. Daha farklı böyle heavy metal bir dönem geliyor. Bir ara geliyor. Whiskey grubu vesaire. Sonra Kargolar geliyor. Daha böyle yani rock ama pop gibi bir rock. Siz kendi müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz rock müziğini? Bir de sizin yaptığınız müzikte bence en güzel şey bir dönem önceniz. Yani sizin abiniz diyeceğim Türk rock gruplarının çoğu arabeskçi oldu. Yani kitle bulabilmek için, büyük konser verebilmek için hep arabeskle müzik yaptılar maalesef. Ve aslında işte o Türk rock müziğinin birazcık perişan olmasına bu sebep oldu. Çünkü artık bir süre sonra yerine rap gelince terk etti insanlar. Çünkü o kadar arabeskleşti ki peşinde tutacak bir tutku kalmadı. Bence sizin yaptığınız şeyin farkı bu. Sözleriniz ve müziğiniz daha özgün gibi geliyor ama siz ne düşünüyorsunuz? O çok önemli. Evet.
Ya bizim de tam denk geldiğimiz dönem dediğiniz gibi bu işte bu önceki hafif arabeske kayan dönem. Benim için o dönem biraz şey. İlk başlarda bence çok güzel bir batı sentezi vardı işte bu grunge müziğinde. Hatta biz de Duman'ı severek dinleriz mesela. Duman grubunda ayrı bir sound var işte. Ben daha çok zaten Seattle'da okumuştuk Kaan Tangöz'e galiba. Tam hatırlamıyorum ama işte Nirvana'ya falan benzetiyorum. Daha böyle daha kendi özgün bir sound'u var. İşte Mor ve Ötesi'ni daha çok işte Radiohead'e vesaire ilk albümlerinin sound'unu benzetiyorum. Onlar zaten bozulmamış olanlar. Evet evet. Siz de onlara doğru gitmişsiniz galiba yani. İşte benim çocukluğumda da hepsini takip ederken ayrı bir sound vardı. Bir de o dönemde bir tutku vardı. Evet. Yani benim görebildiğim kadarıyla. Ondan sonra evet bu kitlenin değişimiyle bazı şeyler oldu da biz de tam oradan sonra geldiğimiz için biraz sound'umuzu onun üzerine bir şey koymak olarak görüyorum ben kendi açımdan. Evet. Çünkü ister istemez esinlenme oluyor bir noktada. Bir de zaten yaşımızda küçük olduğu için Aşırı o esinlenmenin ardından gelen ürün işte daha yaratıcı olabiliyor benim için. Ben hala hiçbir zaman hayatımda şey demek istemiyorum işte ben böyle müzik yapacağım, bu şekilde müzik yapacağım. Onun yani o içerideki ürünü dışarı koymak için bir araç olduğunu düşünüyorum yani. Yine kendimi yansıtma tarzım asi olur muhtemelen yani o grunge müziği çok tatmin ediyor beni de. Sound'umuzun yine bizim gibi kalacağını düşünüyorum yani ama hep bir şeylerin üstüne koyarak gideceğiz. Ya soloları seviyorsunuz mesela Evet. parçalarınızda bayağı Evet. cangır cungur sololar var uzun uzun. Keyifli yani hani rock müzik dediğin şey budur yani solosuz rock müzik bir kuş gibi bir şey yani zamanında Metallica'da işte böyle bir değişim yaşanmış hep anlatıyorlar işte ya bu soloları biraz kısaltalım falan ama hani ben bu soloyu çalmazsam Metallica olmaz demiş adam O yani. riffler zaten o soruları olabilir. Değil mi ya? Bir efsane şarkınızla çıkıyorsunuz. İlk şarkınızı Ben yapıyorsunuz ve direkt olarak o şarkıyı yaymaya başlıyorsunuz. Ondan önce de sahnemiz var. Evet. O da ilginç bir şey. 2021'in Ekim ayında, Evet. Ekim 12 yani 12 Ekim'de. Şarkı yine hazırdı, çıkarmamıştık ama. O zamanlar şu şarkı lafını böldüm. Ben senin lafını 12 Ekim'de biz ilk sahnemize çıktık. Amacımız öyle hani Ozan'ın dediği gibi herhalde rock seven vardır. Bir de eğlenelim yani biraz. Hani Nerede çıktınız Stoner abi? sevdası vardı hatırlıyor musun? aynen. Stoner yapalım, Stoner Aynen. yapalım. 12 şarkı koymuşuz. Ama ondan özellikle sonra. senin çok Hepsi, vardı. O kadar alakasız şarkılar ki yani. Bir Bizim yerde hoşumuza pembe mezarlık var bir yerde. Bir yerde free park falan. Ondan sonra işte o Stoner dediğimiz playlistten sonra o zamanlar da Kadıköy'de ben konserlere gittim de işte hep Stoner grupları, punk grupları çıkıyordu. Çok güzel geçiyordu konserler. İnsanlar yani çok hevesliydi. Yapalım dedim. Sonra o şeye döndü. Dedi ki Türkçe rock yapalım. Neden Aynen. Türkçe rock yapalım? Çünkü bir iletişim halinde olalım seyirciyle. O şarkılar da güzel. Ya, Yani o bir iletişimsizlik mi hissediyordunuz o şeyde yani? Hani yabancı müzik, yani daha İngilizce ağırlıklı şarkılar söylediğiniz Daha zaman... niş bir kitleye hitap ettiği kesin de öyle de değil. Yani onu yapmak istemedik yani bir denedik. Sonra dedim ben dinlemesi keyifliymiş benim için yani herhalde. Biz aslında Türkçe rock'ı istiyor. Yani mesela evet niş zevklerimiz hepimiz var ama bizim aslında istediğimiz şey Türkçe rock olduğunu biraz fark ettik. Hani abi biz bunu yapmak istiyoruz bunu ama şey değil hani bir şeyle tatlandırılmış falan değil ya da bir şekilde değiştirilmiş değil. O hani direkt. Abi işte ne çalıyor? Türkçe rock yapıyorlar. Tamam. Biraz alternatif Net. olur. Net olmak istedik. Ve işte bunun zamanı geçti. Bu işte eskide kaldı mantığından biraz bizim hoşumuza gitmedi. Ya o çok zor bir şey değil mi? Bakıyorsunuz çevrenize, rap müzik patlamış. Bakıyorsun işte o kadar farklı alternatif müzik patlamış. Birçok şey var ve diyorsunuz ki biz rock müzik yapacağız. Ve sizin yaptığınız rock müzik de yani bazı parçalarınız var uçuk kaçık ya. Harbiden punk şarkılara benziyor eski yani. Yani Athena'yı andırıyorsunuz diyeceğim ama benzemiyorsunuz da. Ama hani o Athena'nın ilk çıktığı zamanki bir daha punk grubuydu. Daha böyle sahnede ateşli evet. yakıyorlardı. Sonradan değişti tabii ki ama yani o hissi de taşıyorsun ama bir yandan kendi şarkılarınızı adapte etmişsiniz. Değişik coşkulu tezahüratlı şarkılarınız var mesela. Evet. O falan bayıldım ben ona mesela. Ya bu hani nasıl geçiş? Nasıl bir fikir bu kadar şeyi başlangıçta hani ya biz bunu yaparız demek. Şöyle aslında ilk şarkıyı yaparken bizim galiba bütün algıları hiç umursamadığımız, zaten bütün şarkılarda öyle ama ilk şarkının özelliği bence o. Hiçbir şekilde umursamadık yani. Ya bir anda bas solosu girebildi, bir anda işte Yahya oradan bir bağırabildi, bir yandan uzatabildik soloları. Çünkü bir geçmişimiz yok yani. Hani ilk Şey şarkımız. demiyoruz yani bu burası böyle olsun böyle olursa Bir daha de belli güzel. bir tarzımız var da diyemedik. Çünkü Evet. yok yani sıfırdan bir şey yapacağız. Çok iyi.
Ondan sonra Başınızda bir yaptık. prodüktör de yok. 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 Ya çocuklar şurayı şöyle kesin bak bu radyoda girmez falan diyecek bir tip. Yok. Çok kafa karıştırıcı oluyor zaten. Değil mi? Aynen. Şu an yaşıyor musunuz böyle bir şeyi? Yok. Yok, yine Şimdi bize bağlı her Ün şey. yükseliyor ya artık hani daha fazla kitle bir tane çok iyi cover yaptınız o parça patlamış. Ve bütün konser boyunca istiyorlar. Klasiktir bu. Zaten coverlar her zaman böyle garip bir şekilde eğer tuttuysa seyirci sürekli ister. Ama bu güzel bir şey sizi büyütücü. Mor ve Ötesi de yaptı bunu. Sen de yazdan önceki Mor ve Ötesi ve sonrası tamamen farklıdır. Kitleyi büyütüyor. Ne diyecektim bilmiyorum. Alın devam edin muhabbete. Ya şarkı konularında abi, şu anki prodüktörlük konusunda da hiç öyle sıkıntılar yaşamıyoruz yani. Hani bize bırakıyorlar sağ olsunlar. Sıkıntı Siz yok. yapın abi. Şu an kimle çalışıyorsunuz? Hangi firmadasınız? ETL. ETL Records. ETL Record'dasınız. İlk şarkınızı kendiniz çıkardınız ama değil mi? Evet. Evet. Bağımsız yaptınız tamamen. Evet. Dün güzel bir hikaye anlattınız. Onu hani şarkıyı yaptık ama bunu tanıtma aşaması ile ilgili bir şeyler kurgulamamız gerekiyordu dediniz. Evet. Çünkü kolay değil. Nasıl duyurabiliriz kendimizi? Onunla ilgili bir şey anlatmak ister misiniz? Bence sizden hani sizi bu röportajda izleyecek birçok yeni insana ve alternatif iş yapan adama fikir olabilirsiniz çünkü. Ben mi anladım? Fark etmez. Evet, senin burada emeğin büyük. Abi şöyle, aslında bunun hiçbir zaman böyle bir kuralı, planı yoktur yani. Hani gerçekten ben şeye çok inanırım kendi adıma. Hani kaderde varsa illaki Süper. duyulacaksın yani. Ben 2021'de, 2021 yaz zamanları böyle bir kendime TikTok hesabı açmıştım. Hiç de oralı olan bir insan değilim yani. Hala değilim. O zaman da değildim. Ama böyle komedi videoları yapıyordum. Planım en başında şuydu. Kendin? Aynen. Tek başıma. Aha. Daha tanışmıyorduk bile o zamanlar. Planım en başında şuydu. İlk yaptığım, daha Yahyalar yokken yaptığım bir grup vardı ya abi. Evet. Orada olmadı ve ben şu mentaliteye girdim. Reklamı da kendim yapacağım. Grup arkadaşlarımı da kendim bulacağım. İşte şarkıları da hep beraber işte... Abi sen nasıl bir Kaderine fikir? ortak olduk sonra. Ha, Evet. Estağfurullah öyle değil bu Abi arada. çok Yani iyi. siz olmasanız da ben Ama yapamazdım. harika bir şey bu ya. Evet. Teşekkür ederim ama sen de müzik lazım. Ama gerçekten abi ben mesela ilk gittiğimde çok pardon yine sözüm. Hayır hayır yani. Ya çok aynı konudasınız şu anda. Müzik aslında. yapıyoruz beraber. Ulan benim aklıma gelmez yani ben kesinlikle yok müzisyen olayım bunu yapayım. Ya beraber yaptıkça bazı işler şey fark ettik. Ortak hayallerimiz varmış aslında yani. O aklımdaki keti de kaldırdı bir noktada çünkü olamaz diye değil, olmasını planladığın zaman gerçekten işin içine çok farklı aşık oluyorsun. O yüzden 3 farklı karakteriz aslında da hepimiz aslında bu müziğe bir tarafından aşığız yani. Evet, Hayatımızın evet. merkezindeymiş hep de. Abi sonuçta bir plan var ve o plana dahil olmazsanız imkansız olmaz bu iş. Benim de Herkesin aynı şeyi düşünmesi gerekiyor. Motivasyon. Senin motivasyonun tek başına olabilecek bir şey değil. Kendi başına yapamazsın. kesinlikle abi. Mutlaka senin gibi Ayrı bir düşünen... olgunluğu da var onu kabul etmenin. Çünkü şu an müzik piyasası çok ayrı bir yerde. Bravo. Bravo. Öyle yani devam et. Teşekkür Hadi ederim. Süper. Sonra TikTok hesabı. Abi TikTok hesabını ben işte o kafayla kurdum. Dedim ki ben bir grup illaki denk gelecek ve güvendiğimizde bir şarkı olacak illaki. Ve onun reklamını böyle Instagram'a oraya buraya para vererek yapabilecek durumda değildim yani. Ya yine bu arada aileme selamlar hani onların böyle para esirgediğinden falan değil ama ben hep böyle kendi cebimden vereyim en azından ki o psikolojide olan bir insanım. Dedim ki benim dedim bir TikTok hesabım olsun. Tamam. Ben dedim 100.000 takipçiye geleceğim. Orada bütün videoları kaldıracağım. Sanki gruptan değilmişim gibi, sanki gruptan değilmişim gibi grubun reklamını yapacağım. Sanki böyle öylesine bir grup buldum. Şuna bakın işte sahneden atlıyor diye bir video veriyordum mesela. Millet de alıyordu yani. Ve Melih Gül yazıyordu, Skapova yazmıyordu. Kim olduğumu sonradan anladı. İşte gruba işte Oha. ilgi duyanlar, Nasıl bir kumpas ya. İnanılmaz. Ama güzel. gruba ilgi duyanlar işte gitgide böyle anladı kim olduğumu. Yorumlara şey gelmeye başladı işte Melih. Hani tamam grubunu atıyorsun da falan filan. Ben hiç aldırış etmeden devam ediyorum. Vay be. İlk attığınız videolar bu tarz şeyler mi? Evet, bu Baksana tarz adam şeyler, atıyor. evet. Kendinizi atıyorsunuz ama yani viral olmak için atıyorsunuz. Tabii, amaç o Viral yani. kelimelerle, viral şeylerle. Abi maalesef artık günümüzde benim gördüğüm kadarıyla Fark, öyle. yani TikTok'ta yani hani Aha. TikTok, sosyal medya, Instagram'da gözükmen lazım. Bunlar hep işin maalesef. Evet, Yani evet, keşke evet, böyle kaliteli işleri görebileceğimiz ayrı bir mecra olsa ama Yok. Dünya da biraz öyle. Yok. aynen dünya öyle yani. Globale baktığın Çok zaman hızlı da öyle. tüketim başladı ya. O kadar hızlı tüketiliyor ki bazı şeyler Kesinlikle. Yani yaptığımız yani. güvendiğimiz İçerik değil, müzik de öyle. güvendiğimiz Kesinlikle. ürünü de öyle dedi ki rafa koyalım en azından Evet. yani. Ve Ondan sonra öyle denk geldi. şöyle bir durum vardı. Vay be. Bunu yapanlar zaten Türkçe rap kısımlarında, şey kısımlarında falan filan
Bunu herkes yapıyordu ve herkesin Komünite oluşturmak evet, istersin. herkesin önüne o insanlar çıkıyordu. Özellikle atıyorum lise üniversite dönemindeki insanların hepsinin önüne işte TikTok'u gezdiklerinde Türkçedir, odur budur falan bu tür şeyler çıkıyorlardı. Şimdi kaynak bu ama drag yapanlar bir tık bu olaydan uzak duruyordu. Ana akım medyayı kullanmıyor. Harika. Biz dedik ki hani abi yapılan şeyin önemi yok. Önemli olan o kitleye ulaşmak. Biz o drag dinlemek isteyen insanlara haksızlık ediyoruz biraz. Bunu kullanmayarak. Hani tamam çok güzel bir yol olmasa da yapılması gereken şey o. Vay be. Yani eski zamanların televizyonu gibi bir şey. Televizyona çıkmak Evet, gibi bir evet. şey. Doğru. O yüzden öyle bir yol izleyerek Çok doğru bir şey düşünmüşsünüz. Ve o yani sonuçta o kitle de Instagram'da geziyor, TikTok'ta geziyor ve hoşlandığı müziği algoritma onun önüne fırlatıveriyor. Neyse ki abi şu algıya kapılmadık. Yani öyle bir çekincemiz de yoktu gerçi yani. Kim ne derse desin. Nasıl O bir ayrı algı? da. TikTok grubu. evet. Ya bu en benim Orada kalmak. en benim hani ya neyse inşallah olmaz dediğim bir şeydi yani. Çünkü Riski de var tabii ki. tabii canım amacımız o değil yani. Hani amacımız abi o size bu videoları çekmek değil. Amacımız duymanız. Sadece duyun. Müziğimizi duyun ve severseniz alın yani. Takip Hani edin. birisiyle paylaşmasanız da olur. En azından siz alın. Yani yarın bir gün yalnız kalmayalım yani. Hep beraber devam edeceğiz çünkü. Vallahi abi çok planlı iş ama güzel iş. Yani yarı planlı yarı plansız ama bir felsefesi olan Orada bir da şey bakış yapmışsın. açımız çok değişti zaten. Yani 18 aynen. yaşında böyle düşünüyorsak ben mesela şu an şey düşünüyorum. Hiç TikTok çok sert bakıyordum ama şu an Bakalım. kendimden herhangi bir koyduğum ürün benim için insanların gözünün önüne iyi hissettiriyor. Her şey olabilir yani. Hiç herhangi bir gözle bakmıyorum yani. Direkt Yayılmanızı sağlıyor işte. Aynen. Dünyanın en kendimi güzel şeyi. göstermek gibi görüyorum. Hı hı. Ve rahat da hissediyorum. Vay be. Çok acayip. Şimdi şu şarkılara gelelim mi? Abi şarkılarınızın özelliği ne? Farklı şarkılarınız var, değişik yapıları var. Dediğim gibi slow şarkılarınızın hepsinin içinde bir feryat var böyle. Feryat eden bir adam şarkı söylüyor sahnede. Hep böyle bir isyan var, bir acı var. Hızlı şarkılarınız, enerjik şarkılarınızda full gaz. Yani genelde bu iki karakter çok zor bir araya gelir yani. Bu biraz bizim karakterimizle de alakalı. Nasıl bir karakter abi? Üçümüz de bence şey konusunda ortağız. Duygularımızı ne olursa olsun nasıl yaşıyorsak. Biraz uçlarda yaşıyoruz. En azından ya ben öyle gözlemledim kendim içinde. Biraz şarkılara da bence yansıyor o. Çünkü bir noktada işte o gitarı çalarken Melih hissettiği şeyi düşünerek çalıyor ya da bir şey üretirken. O ortaya çıkıyor. Anladım. O enerji de bizim aramızda uyuyor. Çünkü o düşük şarkılarda da mesela benim gerçekten bağırasım böyle onu yapasım geliyor. Yüksek şarkılar yani vokalinden Evet, her şeyine yansıyor bir Ya noktada. aslında şöyle demek lazım hani solo müzik yaptığınız zaman işte sadece Melih'i dinleyebilirsin. Evet. Melih'in ruhunu veya senin ruhunu veya senin ruhunu. Ama grup müziğinin zaten başarılı veya güzel bir kimya oluşturması sebebi bu. Evet abi işte. Feryat eden de var, aşırı coşan da var, farklı bir enerji koyan da var. Ne oluyor? Bu toplamı izlediğin zaman konser boyunca düşmüyorsun. Sürekli mesela sürekli bayık şarkılar yani hep acı dinlesen ve arabesk konserine dönmeye başlar. Ama oradan hep kurtarıyoruz bir şekilde. Geri geliyoruz. Çok güzel şarkılar yapmışsınız bu Teşekkür arada. ederiz Çok abi. 21 şarkınız var. 22 şarkınız var şu Toplam an. 24 şarkımız 24 var. 24 şarkınız var piyasada ama benim dinlediğim dün konserde resmen hani böyle direkt ilk dinlediğimde sonuçta ben gerçekten ilk defa dinledim sizi tamamen. İlk dinlediğimde aklımda kalan rahat 5-6 tane şarkınız oldu. Hiçbir şey yapmadan. Hani bu şarkı ne güzelmiş. Direkt arabaya bindik, açtık, bir daha dinledik. Şu şarkı da vardı, onu dinledik falan. Eyvallah. Evet abi güzel. Şarkılarınızı da yakalamanız bence çok önemli. Her ne kadar işte atlayan adamla başladınız işe, şunu yapan falan ama bir şekilde onun güzel tarafı zaten şarkılar. Abi geliyorum yapay zekaya, yangın yeri ortalık. Harika. Sorular hazırladık. Kime hazırlattık? Yapay zekayı sorduk. Vallahi bakalım ne diyecek size. Çok eğlenceli. Bu arada bizim ilk röportajımız. Evet. Gerçekten mi? Aynen, İlk, aynen. ilk röportaj. Yeah! Ben de bağıracağım abi. Büyük bir alkış. Soliste alkış, gitara alkış abi. Herkes alkış yaptırdı ya. Çok keyifli ama o yani. Çünkü karşınızda yani sorgulamadan bir şeyler yapan bir kitle var ya bir de mutlu oluyorlar. Çok. Evet. Ya güzel bir Birbirimize enerji mutluluk yapıyor. saçıyoruz. Durup dururken Yani bana her alkış tarafa geliyor mutluluk. sonradan falan. Ben bir şey içiyorum falan. Mutlu oluyor. Ozan'a bir alkış falan yapıyoruz. Bırakmam gerekiyor falan böyle. Ama seyirci onu istiyor abi. Evet. Onu o enerjiyle yapıyorsun. Dalga geçmediğini anlıyor seyirci Evet, yani. evet. Ya da Samimi yani böyle interaksiyon. yarı esprili bir şey yaptığın belli. Sarkastik
Ya zaten Oldu, belli dalga oluyor geçme zaten. gibi amacı olunca ben de çok öyle anlaşılır diye üzülüyorum yani. He, ama değil İnsanlarla ya. Göz göze geldim. Ya senin yüz ifaden zaten öyle olmadığını hemen gösteriyorsun yani bir Teşekkür şekilde o ederim. mütevaziliği şey yapıyorsun. Bu arada sahne enerjin solist olarak hani kaçınılmaz. Sahne enerjin çok güzel. Hiç durmadan dönüyorsun. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Sen bayağı 3-4 kilometre yürüyorsun sen sahnede yani. Evet. Güzel. Bu Ortaya çıkıyor orada. orada mı ortaya çıktı bu becerin? Ya ben bunu düşünüyorum. öncesi bu arada. böyle İlk miydi konsere yani? gelmen lazım. İlk İlk konser, konserdeki evet. o şeyi Ben İlk konser nasıldı? Bak o da güzel. Hepiniz için çok fazla soruyorum bunu bunu. yolda da düşündüm. Kısa keseyim, çok uzun anlatmayayım. Küçükken böyle şeyi anımsıyorum son zamanlarda üzerine düşününce. Sürekli bir çok hareket ettiğimden mahallede falan. Diğer ailelerden işte çocuğunuzu bir hocaya götürün. Duruşun falan. Ama Şaka! Müthiş ya! o şeyle de birleşiyor ama. 3 harflerden çok korkuyordum ben geceleri. Gerçekler diye. Öyle bir şeyim vardı. Hatta o dönem o yüzden hep bir şeyler dinleyip uyuyordum böyle küçükken. Neyse. Sürekli bir işte bir gariplik var bu çocukta duruma oluyordu. Allah Allah. Ne fena Ondan sonra ya. işte biraz algım açılınca şeyi fark ettim. Sahnede bu garipliği meşrulaştırabiliyorsun. Yani insanlar ne yaparsam yapayım ben orada. Ki çok seviyorum bir şeyler yapmayı yani. İnsanlar diyor. Ya bir de üzerine böyle bir onay alınca, onay mekanizması olunca yani. Kendin insanlar, olabiliyorsun hocaya yani. git demiyor. Çok iyi. Ya da şaka bir yana yani. Bu ne yapıyor demiyor ki ne yapıyor demesi de ilgi çekici oluyor. Çünkü o da yapmak istiyor bir noktada gibi. Çok olmuyor da. Ama işte Dümen. orada sahnede meşrulaştırmış oluyorum o işin Evet, o evet. hareketleri ki ilk sahneye geleyim. Çok uzun tuttum pardon. Yo hayır çok güzel anlattın. Aslında yani sanat yapan adamın içinde bu var yani. Sen Bence her evde insanın tek başına içinde var bu kaldığında arada gitar ya. çalarken ya ben müzik dinlerken bile burada dans ediyorum falan arıyorlar bir haber falan diye açıyorum. Hayırdır abi diyor. Müzik dinliyorum. Dinle yani. Hayır abi içindeki O o enerji. tutku, evet. Evet, bunu gösterecek işte toplumla uyuşmuyor ya sokakta böyle yürüyemiyorsun. Delirmiş şuna bak diyecekler. Aynen. Sahnede meşru oluyor dediğin şey o. Evet. Evet. Güzel. Ama yani bence her insanın içinde de var. Var. Çünkü toplumlar hatta güvenli ortamlarında dans etmek için böyle kendi müziklerini, kendi danslarını neden yapmış insanlar? Kesinlikle. Eğlenebilmek yani o tutku insanın içinde olması gereken bir duygu yani. Kesinlikle. O yüzden Kesinlikle. güzel geçiyor. Süper. grup öncesinde bir de herkesin çok farklı hayatı vardı. Evet. Yani çok apayrı hayat. Yani Allah Allah. o sahnede ilk böyle denediğimiz, ilk çıktığımız sahne, böyle eğlence amaçlı çıktığımız sahnede ben böyleyim, işte çalacağız Athena'dan. Çok da sevdiğimiz Biz parça. ne yapacağız diye mi Arkadaşlarımız çıktınız? gelmiş, bana şey diyor mahalleden arkadaşlarım Ümraniye'de. Okuldan arkadaşlarım diyor ki işte detone olursan yanındayız falan. Ve hiçbirimiz birbirimizi sahnede görmediğimiz için ne karşı Evet. yani ne olacak Bilmiyorsunuz. yani? Soru var. Evet. O büyük bir soru Böyle işareti. 100 kişilik ortak arkadaş buluşması gibi herkesin de karakteri apayrı. Aynen öyle. Oraya geliyor. Böyle çok büyülüydü ya. Ben. Ama Çok kimse de eğlenceli. sorgulamadı Bravo. sahneye çıkacağım. Sanki hani sahneye çıkmamız gerekiyormuş gibi şu ana kadar. Belli bunlar sahneye Evet, çıkmalı yani. Benim en çok değinmek istediğim Çok konu güzel şuydu ama aslında. O zamana kadar, o sahneye çıkana kadar herkes çok durgundu yani. Ozan geldi, merhaba. Ne haber, iyi. Sen? Yahya geldi, merhabalar. Dün sizle sohbet ettim dedi öyle dediniz. Bir Evet, tane ne seyirciniz geldi yanıma dedi ki bana. Ya dedim içeride çocuklarla konuştum falan. Abi onlar sahnede manyaklar sen bilmiyorsun dedi. Nasıl dedim ya gayet sakin konuştuk maç izledik falan. Abi sen bir de onları orada gör dedi. Gerçekten seyirciniz de buna. Siz de öyle ilginç yani. Biz de ilk böyle tanıştığımızda bir samimiyetimiz de yoktu ya o zamanlar. Herkes durgun, çıktık sahneye. Arkadaşlarımız var, göz göze baktığımız herkes, bir tanıdık sima zaten. Ben böyleyim çalalım dedik ilk şarkı. Çünkü hani herkesin Ben bildiği, direkt bizim de sahnede sevdiğimiz. İnsanların arasında söylemeye başladım. Şöyle bir şey oldu. Sen yanlışın varsa beni düzelt. Benim en çünkü unutamadığım an odur yani. O kareyi hiçbir zaman unutmam. Biz de seninle bunu hiç konuşmadık bu arada. İyi oldu güzel muhabbet. Buyurun Tartışma ne mı? lütfen. Ben Nasıl böyleyim şeker? işte arpejini çaldık. Arpejden sonra dent yerinde. Bir baktım Yahya oynamaya başladı böyle. Böyle İnsan ailesi geliyor. kıpırdadı böyle bir şeyler oldu. Sonra Yahya bir anda sahneden indi. Zaten sahnenin yüksekliği şu kadar. Orada aynen indi bir adım attı. Sonra ilk konser atlamalar başladı. Hadi atlayalım bir şeyler yapalım falan. Yani Yahya'dan çıktı. Her şey sürpriz. Biz Ozan'la şok olduk yani. Ha, ben aşağı iniyorum bakıyorum biri bir şey yapacak mı falan filan yeri düştü mü falan filan yapıyorum böyle. Hiç öyle bir insan Korkuyorsun bir şey mi Evet, hani olacak? bakıyorum biri böyle değildi çaktırmadan. yani Yahya değil mi? Ha, Güzel, evet güzel. evet. Hareketliydim de yine yani. Ya Bu yok. kadar değildin. Yani. Ama süper Evet. yani. Hani kendini tanımlaman çok iyi oldu. Yani orada çünkü ne yapsan aslında sahnenin içinde kabul buluyorsun yani. Bir de pardon. Yo, lütfen. Orada bir karakter de yok ya. Sadece şey var. Bir rastgelelik böyle bir hareket etme durumu. O beni ayrı bir yere götürüyor ya benim için de. Hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece hissediyorum gibi oluyor yani.
Vallahi bravo size. Kendimiz Çok olabileceğimiz hissettiriyor tek yer gibi bir yer orası galiba sahne. Sahne evet. Tık öyle bir yere döndük. Abi bir süre sonra ama o normal hayata da tamamen geçecek. Çünkü siz bunu normalleştireceksiniz artık. Başka türlü yapamayacağınız bir hale de gelebilirsiniz. Öyle Evet, onun da düşün. ilginç Ki öyle bir oluyor. kaygısı var ama yani. Sen Kaygı de değil, bu yüksek çok güzel bir şey atlama, ya. normal. Evet, evet. Çünkü sen öyle sonuçta toplum sizi veya çevrenizdeki insanlar sizi öyle kabul etmeye başladığı andan itibaren bunu artık hani illa sahnede yapmak zorunda kalmıyorsunuz çünkü. Evet. Hayatınıza da yansımaya başlıyor. Yani ben YouTube yayıncısı olmadan önceki karakterim daha ağırbaşlı bir adamdı. O gene eğlenceli bir insandım. Ama YouTube'dan sonra dedim ki evet, ben normal kendi tamamen en yakınlarımın tanıdığı haliyle de olabilir. Yani Evet, evet, bu evet, çok evet. benzer bir şey. Yani bu zamanla artık sizde yerleşiyor ve Biraz başarıyla paralel gibi hissettiriyor bana. O yüzden bir kaygı oluyor ister istemez tabii ki ama tabii. sonuçta yani olacak o sahneye çıkınca ben. Yapacak bir şey yok. Yani. Bravo size. Keyif alıyor. Sizi daha çok yormayacağım. Daha Edirne'de konserleri var adamların. Bir sürü işleri var. Abi ya. Şimdi bak, sorulara bak. Vallahi şok oldum. Çok tatlı sorular. Grubun ismi nasıl ortaya çıktı? Grubun O zaman sen ismi anlat. Ska kısmını anlıyoruz. aslında onunla iyi alakası Oradan yok. Tamam, güzel. Onunla Orayı alakası yok. o tabu yıkılsın. Hadi. Şimdi şöyleydi, önceden birkaç şey denedik hani ne denir ona, grup ismi denedik falan filan, bu olsun, bu olmasın. Esperanto. Esperanto, vay be. İşte Esperanto yok olmasın falan filan, böyle yok olmasın, orada ismi yok falan filan böyle. Bir şeyler denedik ama yani grubun böyle o an neyse o ismi falan, daha bir şey oturtturmamıştı, daha orada konsere de çıkmamıştı zaten. Sonrasında konser çıkmadan birkaç hafta öncesinde falan bizim zaten böyle çok da yakın olmadığımız tanımızda bir arkadaşımız var. Kendisi de bu biraz daha Rus taraflarından geliyor. Böyle ne zaman gelmiş? Lise dönemlerine falan gelmiş İstanbul tarafına. Bir gün yanlış hatırlamıyorsam işte grubun provası var. Toplanacağız falan. Orada işte Ağustos 13. öyle mi? Üf, tarih bile var ya. Aynen. Vay. İşte zaten o gün WhatsApp şeye geldi. WhatsApp'a yazdık. Grubun ismini değiştirdik falan filan, oradan kaldı. Aa, çok güzel ya. işte çocuk geldi, oturdu, muhabbet etti falan filan. Ne yapıyorsunuz kanka? Müzik işi nasıl gidiyor? Yeni başladık falan, konuşuyoruz böyle. Çocuk işte çalıştığı yer varmış oralarda, böyle Rusya'da, Evet. böyle bir yerde çalışıyormuş falan böyle. Bir şey dükkanı gibi bir şeymiş. Dükkanın adı neden girdi falan, böyle bir şeylerden bahsetti. Ska Pova'ya çok yakın bir şey söyledi. Haydi. Sakanova. Skapula. Sakanova. Skapula. Sakın adını halledelim. Birisi otururken ne Skapova mı dedi. Hadi canım. Sonra sen dedin galiba ne Skapova değil. Melih de dedi ki Skapova Vay. Bu arada Skapova'da oradaki dükkanın dükkanın en çok satan malzemesiymiş. öyle bir şey. Ya dükkanın evet Skapova diye bir şey Sakanova. satıyormuş. Skapova Bilmiyoruz gibi. yani. Yani Abi çok o zaman isimden size Melih de Rus- orada şey dedi. Bir Rusya'ya gidin, siz bir Evet, skapovaları Aynen alacaksınız. öyle. Melih de orada şey dedi işte. Ne Skapova mı dedi. Çocuk yanlış mı söyledi bu şeyin oradan bir şeyler. Ortada kaldı işte yani. Sonra Skapova'yı aldık. İşte oradan güzelmiş falan filan dedik. Sonra biz bunu grup ismi mi yapsak falan diye düşündük. Sonra düşündük falan filan. Skapova güzel isim, güzel isim. Ağzı Grup Güzel ismi. oluyor. isim. Çok. Yani ben böyle skapova deyince içinde diyorum ki ska, hani böyle bir... Yok, hiç alakası yok işte. Ama onu yansıtıyor. İlginç şekilde Evet, yani. evet, Sizin evet. üzerinize de, Evet. müziğinize de bu şekilde uyuyor. Kesinlikle. Spor. Ben mi? Sporculuk var mı hepinizde? Ben basketbol oynadım. Basketbol oynadım. İşte 12 yaşımdan beri sakatlık geçmişim oldu işte. Öyle Hadi bir canım. basketbol hikayem vardı işte. Bayağı hatta şeydim. Ki Türkiye'deki çoğu zaten genç böyle basket oynayan adamın en azından benim dönemimde hayalidir bir NBA'ye gideyim falan. Böyle gün Kobe Bryant highlights'ları açıp sabahtan akşama kadar onları izliyordum. O sırada bu arada Şanders videolarınızı da izliyordum. Tam Rachel Ferrell videosunu attığınız zaman. Çok Ne manyak ya. o da benim vizyonumu genişletmişti. İnsan değil. İşte tam o dönemler ben bir sakatlandım belimden. Sonra bileğimden sakatlandım falan. Basket bitti benim için yani. Benim motivasyonum da kolay kırılıyor. Ama sakatlık zaten sporun maalesef en kötü şeyi yani. Ciddi sakatlık oldu mu bitti her şey. Evet evet. Kötü etkiliyor yani. Türkiye'de de bir şey var, pohpohlama falan. Ama benden zaten basketbolcu olmazdı yani, öyle bir genetiğim yok. Ama hayal ediyordum. Hayal Hep o vardı zaten. Ama sen sıçrayabiliyorsun. Tüm kalbimle istiyordum yani. Şu anda müzik için öyleyim. Sen bayağı yüksek sıçrayabiliyorsun. Müthiş. Evet. Ama bunu sahnede kullanıyorsun işte. Bitmek bilmeyen bir enerji. Ve Oradan geliyor Atlamayı kondisyonum, görmedim ama onu inşallah başka. Bayağı iyi atlıyor. Sıkıntı oynarken. seyirci Bizim arasında hocamız sopayla kovalardı koşun diye. O dönemlerden işte bir var. koşma isteği geliyor yani. İzmir bilir bu arada nasıl Çok atladığını. yoğun. Çünkü ilk geldiğimiz İzmir'de İzmir güzel, mi? bayağı uzak. İyi güzel atlamıştı. Evet. Evet artık Abi- çok demode olsun istemiyorum. Uzağa mı atlıyorsun? Evet. Çok iyi yaptım. Seyircinin uzağına atlıyorsun yani. Evet. Yani Vay Düştüğümde vay. oluyor bazen. Düştüğünde mi oluyor?
2 kere, 3 kere oldu. Abi ne yapıyorsun? Ya o işte o adrenalin beni çok ilginç anladım. etkiliyor yani. Güzel. Çok hoşuma gitti. Güzel, çok iyi. Sen boks falan. Aynen, ben uzun yıllar abi ben boks yaptım. En sonunda Beşiktaş Spor Kulübü'ndeydim zaten. Vay 75 be. kiloda. Aynen Türkiye şampiyonları, İstanbul şampiyonları. Şaka Bayağı- gibi ya. Aynen cayır cayır. Çok güzeldi. Sende var mı? Ben basket oynadım bir süre. Sen de basket Sonra oynadın. ağırlık kaldırım indirme falan o kadar. Ama güzel ya. Bu yani sporculuk geçmişi. Abi siz diyorsunuz ya birbirimize benzemiyorsunuz. Bak ben size bir ortak nokta çıkarıp duruyorum farkındaysanız. Bunlar sizin sahne dinamiğinizi de oluşturuyor işte. Evet. Evet. Ya kesinlikle güzel. Grubun hikayesini anlattınız. Skapova'yı anlattınız. Etkilendiğiniz grupları da anlattınız aslında başta. Hani Evet. Duman dinliyorduk vesaire. Eksikler var bu arada orada. Neler olabilir? Yani Eklemek ister misiniz? bir Ben tane... ha, çok pardon yine hep söz. Ya Ama herkesin lütfen, dinlediği heyecanla şeyler farklı. atlayın, hiç Zamanında farkındayız. sorulduğu zamanda da Ozan sen ne demiştin? Ben daha Onları çok ufak sayalım. Bitirelim Atıyorum bence. Arctic Monkeys falan derim. Arctic Monkeys. Ee, Çok iyi grup yükselirken. dinliyorsun. Molchat Doma sever. Bolchat Doma çok severim mesela. Onu hiç dinlemedim. Rus grubu yine. Rus grubu. Ya synthesizer mı böyle? Doomer. Doomer. Evet. O tarz. Mesela Man I Trust falan biraz daha böyle slow şeylere katılıyorum. Onun dışında Benim da de çok geniş işte şey. Muse falan. Dinlediğim ama Muse zaten Muse'da var sizin grubun. Yani izlediğimde bazı şarkıların bazı azma bölümleri böyle kafa sesi o hissettiriyor ama güzel bir etki bu. Yani bunu istiyorsun zaten abi yani. işte Radiohead. O dönem olan tüm Her rock şey var. gruplarının. senin Yani aslında şu an değişiyor ya. Bu arada sizin Daha çok Türkü diye bir şarkınız mı var? Evet. Aynen abi. Neden Evet. Türkü diye bir şarkınız var? türkü gibi bir şarkı çünkü. Türkü'ye benziyor. O türkü şarkısının bestecisi sen misin yoksa? Sensin. Melih. Aynen. Vay be. İstediler, seyirci istedi çünkü de. Türkü Evet, türkü diye evet. bağırdılar. Aynen. Ben de tam öyle bir etki yaratmasını istediğim için beraber anı türkü koydum. Onun yorumlaması çok güzeldi zaten. Vay be. O yorumdan sonra dedik ki tamam bu şarkı türkü yani. Evet. Çünkü Ya- ben yazdığımda o kadar çok özür dilerim abi. Estağfurullah buyur. Ben yazdığımda o kadar nameli, çünkü sadece şarkıyı yazmak için okuyorum yani şarkıyı. O nameleri verdikten sonra dedik ki bu türkü yani. İnsanlar böyle bir havaya girsin, böyle bir şey hissetsin istedik yani. Allah Allah. Ben öyle yazıldığını Orijinal. düşündüm çünkü Melih tarafından. Dedim Orijinal. bu adam böyle hissetmiştir. Böyle Ama işte bu kollarınız olması yani farklı yerlere değinmeniz sizin kalıcı olmanızı sağlayacak şeyler. Ben şimdiden 10 sene sonrasını hissettim bile yani. Farklı şeyler de yapacağınız belli sizin. Yani burada Teşekkür kalmayacağınız ve işi başka yerlere taşıyacağınız. Amacımız o abi zaten. Yani bu kitleyi büyüteceğiniz de belli şimdiden. Kendi müziğinizi yaparak tabii ki. Aynen. İlk single'ınız Ben Senden Vazgeçtim ile Türkiye viral listesinde uzun süre yer aldınız. Bak AI'ya bak. Bu başarı sizin için ne ifade ediyor? Bu başarı bizim için ya Yani- bizi şaşırtan bir şeydi. Çünkü benim WhatsApp grubuna yazdığım şey beyler 5-10 bin dinlensek nasıl olur falan filan diye bir şey vardı. Aa, çok iyi ya. hep öyle şeyler. Ya yapıyoruz. amacımız aslında hiçbir zaman abi yani çok klişe olacak. kusura Stream bakma değil. ama Evet. asla yani daha demin dedim ya tabii ki de amacımız daha yüksek. Amacımızın Tabii. daha yüksek olmasının sebebi ekibi genişletmek istiyoruz. Ekibi biraz daha böyle şu anki mesela ekibimizden çok memnunuz. Çünkü hep böyle kafası açık insanları istiyoruz yani. Ekipten kastınız size yardımcı Evet, olacak evet. fikirler. Zihin, Aynen öyle. beyin istiyorsunuz. Aynen menajerlik olsun Anlıyorum. işte tur menajerimiz var. Berke Kapatoğlu. Yani kafa yapıları çok yüksek. Berke zaten. Kapatoğlu. O yüzden onları böyle ne kadar alabilirsek diyoruz, ne kadar fikir alışverişi yaparsak o kadar daha iyi gideriz. Evet. En azından sadece Geliştireceksiniz. gösterme aşamasında. Yoksa şarkılar yine kendimizden çıkacak yani. Evet. Ama şöyle bir şey var, o şöyle hissettirdi bence bize. Bir geldi o şarkı bizi sarstı. O 5-10 bin beklentisinin üzerine Evet. o büyüye kaptırdı bizi yani. Ki bu da şunun devamında getiriyor bence. O histen daha çok istiyorsun. Daha yükseğini, daha fazlasını istiyorsun. Bu da ister istemez seni o bence sanatçı kategorisine koyuyor. Daha çok o tarafla ilgileniyorsun yani. Onu yapmak, karakterin Odağınız ona dönüş. tamamen artık şarkı yapmak oluyor. Evet, aynen Başka öyle. hiçbir şeyle ilgilenmeden. Eşki zaten. Bir şey yaşıyorsun özel hayatında diyorsun, bu şarkıdır yani. Öyle bir havaya sokuyor sizi Başarı yani. böyle bir şeye doğru Yani dönüştü. ilk şarkı onu biraz hissettirdi. Bravo, bravo. Yeni şarkılar ve projeler üzerinde çalışıyor musunuz? Hatta her zaman. Hiçbir zaman durmuyoruz. Sürekli. AI soruyor bak görüyorsun. merak Güzel etme. soru bu arada. Yapacak Evet. başka bir şeyimiz yok ki. Yakın zamanda şeyler bizi yaşıyoruz. bir şeyler bekliyor mu diyor. Bekliyor. Her Bekliyor, zaman. Evet. Sürekli. Ya, şöyle bizim verdiğimiz aralar çok Vay. böyle uzun aralar olacak gibi durmuyor Durmuyor. hani. Çünkü sürekli bir şey üretiyoruz. Bir de sıkılıyoruz. Bir de sıkılıyoruz evet hani beyler Hadi bir şimdi şey yapalım. Şöyle Evet. bir şey var hani bir süre dinlenelim desek hani illa birilerinden bir şeyler çıkıyor. Ya ben de şarkı var ne yapalım. Herkes de yapmak istiyor zaten. Yapalım oluyor. Hepinizin bestesi var mı grupta? Var. Yani Var, evet. daha doğrusu siz beraber yapıyorsunuz belli ki ama hani ilk fikir yani bir bende şöyle bir giriş var, şöyle bir riff var. Hepinizde bir şeyler var. Herkesten Evet, geliyor. evet, evet. Vay be, oha.
O zaman işte yaparsınız tabii. Çünkü bir kişi pasif kalsa, hani sadece basçı, Metallica'da var ya adam sadece bas çalıyor. Abi çok sıkıcı ya. Evet. Yani ve bir kişi sürekli bir şey yapıyor, diğerlerine bak böyle olacak. O yok. Hepinizde bir şeyler atma ortaya. Aynen. Sıkıntı. Ama o da şeyde bence sıkıntı yaratıyor biraz. Seyirciye geçerken o çok karmaşık bir şey de olabilir bence bir noktada yani. Onun bir düzenlenip elenmesi de gerekiyor. o Aranızda o ortaklanması dinamik daha iyi otursa. Anladım. Birinden çıksa da işte o biraz daha yönlendirse de olayı herkesin ortak bir şekilde bunu Skapova yapmak Aynen. O oluyor. da bir süreç işte. Onun güzel tarafı o yüzden şarkılar Tabii, değişiyor, tabii, Skapova değişiyor. Tabii. Rock müziğinin Türkiye'deki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Rock- Yakın gelecek diye ben Rock sorayım. asla tabii ki bitmez. Yani öyle bir söz konusu olamaz. Şu an durumu ne? Şu an durumu nasıl? Bence yükseliyor. Mainstream değil. Yapıştır. Dinleniyordu biraz. Şimdi biraz hani ayağa kalkayım falan gibi bir şey Hafif olmaya bir- başladı. Bir var Mainstream bir değil şey. çok evet. Evet. Ama Mainstream Ama- diyorsunuz ama yaptığınız cover efsane abi. Onu çalmayacak Teşekkürler. radyo yani yuh derim yani. Tamamdır Teşekkür yani o. Bitmiştir. Teşekkür ederiz. Ya bizim Fena amacımız güzel olmuş. işte abi, yani çok böyle şey bir durum gibi olsa da abi yani rock'ı bir şekilde uyandırmak gerekiyor gibi bir mantığımız vardı. Çünkü müziğe giren herkes ya işte rapten giriyor ya işte ne bileyim biraz daha böyle chill şeylerden giriyor falan. Kimse Türkçe rock'a elini sürmüyordu çok fazla giriş Doğru. kısmından. Doğru. Abi dedik hani yok yani bu ölmüş bir şey değil sadece dinlenen bir şey. Bunu da kanıtlamamız gerekiyor gibi bir mantalitemiz vardı. Bakalım. Ki kanıtladığımızı da düşünüyoruz. İnsanların çekilmemesi gereken bir konu. Evet, öyle. Bu şekilde girmek. Ama ben kendi özelimde biraz böyle rock'ı sırtlamak gibi değil de böyle Skapova olarak o camianın içine bulunmak istiyorum ki zaten yaptığımız müzik Bravo. ona yakın olduğu için orada bulunuyoruz ki beni en çok tatmin eden şey bu community oluşturuyor ya sonuçta bir kültür aslında sadece bir müzikten Tabii ki. ayrı bir şey. Tabii ki. Oraya başka insanları da görmek ki müzik piyasası yani dünyada da öyle sürekli değişiyor, sürekli yenileniyor zaten. Çok hızlı tükettikçe de işte ürünler değişiyor falan vesaire. O rock'ta çok ayrı bir community olduğunu sürekli hep ben düşünüyorum. Ya dünyada da böyle, Türkiye'de de hep öyle yani. Hep peak yaptığı bu eğlence sektörünün de, insanların da hayatının yani tekrar geleceğini düşünüyorum. Bir kültür olduğunu da düşünüyorum zaten. Türkiye'de sizi dinleyip destek veren rock şarkıcıları var mı? Gruplar var mı? Hani ya çok iyisiniz çocuklar. Mesaj atıp böyle. Öyle şeyler alıyor musunuz? Ben hiç özel mesaj aldığımı hatırlamıyorum. Ya, Gerçekten. özellikle böyle bir Evet. bize O ulaşan zaman daha dinlememişlerdir birçoğu. Çünkü Yok, dinlendiği hayır. zaman bitti yani. sevdiğimiz böyle gruplar var. Hani Böyle biri size ayaküstü yazar mı sohbet yani? ettiğimiz. tanıştık. Ayaküstü. O da Hı, olabilir ayaküstü yani. oldu. İlla mesaj atması. Özellikle Ama bulup yazmadı Tabii, yani. tabii. Genel olarak Evet. hani biraz daha şey oldu. Tanışma muhabbeti oluyor ama genel olarak daha şey görmedik. Hani çok iyisin Ya son bravo tarzı. çocuklar Onun tarzı. tarzı. Allah Onun Allah. daha Rock şu anda- grupları da yapıyorsunuz kendi oğlum? içinde böyle ayrı ayrı olduğu için ama. Evet yani. Böyle el ele verelim durumu yok. Daha herkes Şu böyle an kendi yok. duruşunda. Ama çok tatlı insanlar. Tanıştığımız Tabii. insanlar, Hepsi işte çok Ruhan'la tatlı tanıştık, insanlar. dedim Ruhan'la tanıştık. İşte daha Yeni kuşağın dedübümanı da yani Evet. sizin enerjinize benzer bir şey taşıyor onlardan. Hani bir şeyler yapalım. Tam bizim daha dönemimiz eskiden. çok yok ama yani. Doğru evet. Az kişi var sizin Yani dönemde. tanış, iyi insanlar olduğunu görüyoruz. O zaman mutlu oluyoruz yani. Ama Biraz özellikle galiba şeylerden bahsediyorsun. abi. Biraz daha böyle De veteran yani. veteranlar. Biraz evet. daha Onlardan daha bir şey anladın hani. gelmedi. Belki de hani bizim işimiz küçük olduğundan şey biraz ne yapıyorlardı bunlar Yani çok falan koptu tarzı. gitti belki de Yapmıyorlar olay yani. böyle. Onlar da Ha, çoğu da rock yapmıyorlar. müzik yapmıyorlardı yani artık yani. Ama çok şey katıyor yani bize. Peki, tamam. Katar yani. Tamam. Konser vermek sizin için nasıl bir deneyim? Sahne performanslarına nelere dikkat ediyorsun? Sahne performansında nelere dikkat ediyorsunuz? Böyle bir şey var mı? Özel ritüelleriniz falan. Dikkat Aslında ettiğiniz duyguyu şeyler. en iyi Mesela şekilde- sesinde mesela neye dikkat ediyorsun? Genel sordum. Sesimde kesinlikle hiç doğru olduğunu düşünüyorum ama hiçbir şey. Dün abi en son şarkıda artık var ya böyle diye falan çıkıyordu yani. Bu çok sıkıntılı bir durum benim için farkındayım ama hiçbir şeye dikkat etmiyorum doğru söyleyeyim. Etmiyorsun. Sesimi açmıyorum da hatta konserlerden önce. Allah ne verdiyse. Evet, bazı İstanbul konserlerinden önce sesimi açıyorum. İşte öğrendiğim şeylerle. Şan dersine de gittim işte devam ettim ama yapamıyorum yani. Yani Bir şey devam edemiyorum. İnşallah hani sahnede yoğun konser temposunda işte kendine dikkat edip etmediğin dönemler olacak. Böyle sıkıntılı bir durum yaşamazsın. Hani sesin nedeniyle konser veremediğimiz bir şey yaşamadığın sürece her şey güzel. Ama işte o Yaşadım bu arada. Çok Yaşadın pardon mı? sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah. Çok fazla sıktığım için ses tellerim kanıyordu. Ufak bir şey, çok önemli bir şey değil tabii ki. Çünkü ses tellerime direkt şey. zarar vermiyor, evet. O yüzden muhabbet demeyeyim de durumu da aslında bana geçti şu an.
evet bir iş yapıyoruz şu an. Çok keyifli, eğlenceli ama bunun yanında tabii sorumlulukları da var. Evet. Çünkü ben istemem sesimi kullanamamak yani. Senin yani çok yorucu bir şey. Şarkıcı için çok acı bir şey. Yani konuşma aracım yani iletişim aracım o. O Her yüzden- şey o. Yani yaşınız çok genç olduğu için geçen bana bir şey sormuşlar işte ya sen de gençliğine dikkat ediyor musun? Abi o zaman gençtim ya falan diyorum. Yani çok eğlenceliydi her şey ve umurumda bile değildi. Evet. Ya bir süre sonra bunlara dikkat etmeye başlıyorsun çünkü böyle bir tıklamaya falan başladı. Gerekli Ondan- çünkü, evet. Yani her zaman gene kontrol elinde olsun ya. Yani o enerjini dizginlemek değil ama zaman zaman abi dur bu kadar da coşma falan filan. Ya da bazı şeyleri böyle çok iyi sesler var seninle beraber. Hani senin de sizlerin de desteğiyle zaman zaman falan dinlenmeli bir şey yani. Evet. Bunda çünkü enerjini kaybetmek hani o feryatları çıkaramadığın zaman grubun şeyi kalmaz. Evet. Ya ne olacak ya bunu çıkarma dümdüz şarkı söyleyeceksin. Evet. Ama bir şekilde hani onu koruyup saklamak önemli. Ve dinlenerek söylemek önemli diyorum. Siz Evet. ne düşünüyorsunuz? Yani Konser, sahne performansına nelere dikkat ediyorsun? abi duyguyu vermek benim özelimde en önemli şey. Yani bu şey değil hani üzgünlük veya işte mutsuzluğu vermek değil. Duygu mutluysak da en iyi şekilde mutlu olduğumuzu kendimizi gösterelim isteriz. Şanslısınız Zaten ama konuşmadan sahnede da zaten oluyor. 3 kişi gözüküyorsunuz abi. Bir tane davul arkada tertemiz. Hepinizi izleyebiliyoruz. Evet. Daha kalabalık grup olsanız hadi bakalım bu neydi? Tıkır tıkır izle. Hepiniz frontsunuz yani. Direkt yüzümüzdesiniz. Arka almaya dikkat ediyorum çünkü daha rahatlatıyor her şeyi. Olay işte. Bir tane Alkol alıyorsun yani. bir tane viski, Takılıyorum bir tane diyorsun. viski benim şeyim. Ne denir? Totem gibi bir şey. Bir tane viski Bir mi? tane viski. Tek. Tek. Evet. Şişe mi? Yok yok. Bir tane Bardak, bardakta tamam. viski. O benim bir tane şeyim böyle. Bütün konser boyunca bir tane içiyorsun. Bir böyle. konserden önce bir de konserde yanım oluyorum orada duruyor. Beni mutlu ediyor zaten. Onun Yani bir dışında- seviye olarak burada tutuyorsun. Daha Evet, evet. fazlasını denediğin oluyor mu? Ya Mesela oluyor üç, da ben dört mü? sevmiyorum çok fazla hani böyle şey olmayı falan. Hani kendimi kaybetmeyi falan. Çünkü notayı da basabileyim mantığında ama Beni de ya. onun dışında çok bir ritüelim bir şeyim yok ya. Öyle hani dikkat ettiğim şey de notaya basabilmek. Onun dışında kendin nasıl istiyorsan, nasıl yaklaşmak istiyorsan. Olay öyle Ya yaklaşıyor. o alkol olayı ilginç bir şeydir. Ya buraya girince kesin konuşacak diyeceksiniz Jack gibi değil mi? Estağfurullah. Abi şöyle bir şey var onda. Onda bir sınır noktası var. Evet. O sınır İnsanı çok aşırı fiştekliyor çünkü tehlikeli yani. iştekliyor ve sonra konser bittiğinde ayılmak çok kötü. Lan Evet. ben bunu yaptım mı ya falan veya ben bu karşında bir seyirciye mesela gıcık da olabilirsin o sırada tamam mı yaptığı bir şeye. Ya kurulabilirsin de alkolün etkisiyle bilemezsin o anda ne olduğunu. Sana bir şey de yapabilir, bir laf atabilir. Sen kontrol etmediğin için kendini ya hayatında demeyeceğin bir şeyi o sırada dersin ve o kalır abi. Biri de böyle çeker. Bilmem neyin solisti bak ne yaptı veya gitaristi bak bilmem neyi kafasına öyle pis bir şey. Onu o nedenle mesela tutabiliyorsanız belli seviyede hep orada kalsın. Evet. Kariyeriniz için çok önemli. Peki müzik dışında ilgi duyduğunuz başka alanlar var mı? Hı. Boks var, basket vardı. Şu an yok abi. Şu an yok. Aynen. Başka bir şeyle ilgileniyor musunuz şu anda müzik dışında? Müzik dışında yani biz Ben Kilit şiir mi falan yani? yazıyorum ama. Şiir, gene yani müzikle ilgili sayılır artık benim için. Evet. Ama kendin keyfine şiir yazıyorsun. Evet. Vay Ve be. çok pardon ritüel konusunda Ne fön makinesi evet açıyorum. senin fön makinesi, makinesi oluyor. Yani Fön makinesi mi taşıyorsun? Ne yapıyorsun? Saçların fön mü Mesela yapıyorsun? konser Ne günü abi? oteldeyiz. Açıyorum fön makinesini. Kafamı çünkü şey tutuyor, odaklanıyorum. 7-8 saat. Sonra konser günü, konsere çıkmadan önce mesela ufak bir odaya kendimi kapatmayı Evet. seviyorum, küçük. Orada Odadan mesela şöyle yürürken ses fön geliyor. makinesini tutuyorum. Bir şeyler Falan diye düşünüyorum. ses geliyor böyle. Fön makinesini çok seviyorum. Genel olarak beni hazırlıyor. Çünkü böyle kapanıyorum. Öyle. Vay be. Nereden geliyor peki bu? Hiçbir fikrim yok. Abi. Son zamanlarda çok arttı. Lisede falan da vardı, ortaokulda ama son zamanlarda böyle günde 7-8 saat fön makinesi. Artık böyle bir şey yapıyorsam fön makinesi sesi, müzik dinliyorum yanında fön makinesi Rider'da açıyorum. fön yani. makinesi var. Evet. artı otelde mesela Bir gün ışıkları Rider'da fön makinesi var mükemmel. abi otel koridorunda yürüyorum. Ay ya burada diyorum. Çünkü full açıksı yani. Oradan o Benim ses fikrim geliyor. çok fazla ses var ya içinde. Bence kafama odaklanmamı Evet, boşaltıyor. sağlıyor. Ama tabii ilginç bir durum. Abi sana bir şey daha söyleyeyim mi? Bütün bebekler doğduktan Kolik bebek, sonra Senin evet galiba. abi, kolik bebek fikridir. Bu yani işte ne bileyim süpürgeyle, fön makinesiyle falan uyurlar. İlginç bir psikoloji. Evet, bende de öyle. Pek güzel. AI sormuş bak görüyorsun hasta ruhu işte. Hayalleriniz ve hedefleriniz nedir? Hedefleriniz nedir? Ben nedense çocukluğumdan beri
hep şeyi hayal etmişimdir yani. Erevizyon'da ülkemi temsil etmeyi. Televizyon var mı içinizde? Vallahi bravo. Böyle bir hedefim var. Harika. yani. Ben özellikle sormayayım dedim. Şimdi yeni kuşak adamlar ne anlayacak Eurovision'dan? Hayır, böyle bir şeyden çok Biraz hoşuma gitti. iddialı konuşması üzerine. O yüzden çekiniyorum söylerken hafif ama yani Erevizyon hayal ettiğim bir Vay şey be, yani. bravo. Evet. Bravo. Olursa güzel olur yani. Yapabileceğiniz bir şey. Sound'unuz, isterim, müziğiniz de kesinlikle. size çok uygun bu. İnşallah olur. İnşallah olur. Tamam. Sizi takip eden, destekleyen hayranlarınıza ne söylemek istersiniz? Ondan önce bir şey bakayım. Şu üstte gene AI kardeşimiz bir şey eksik bırakmayayım. Sonra kaçırırız. Tamam. Vallahi hepsini konuştuk abi. Sizi izleyenlere ne dersiniz hadi? İzleyicilerinize. Fena bir kitleniz var. Bu manyaklar yüzünden. Vallahi 1,5 senedir müthiş bir taciz. Ama güzel bir tacizmiş. İyi ki yapmışlar. Sana o yazan manyaklardan birisi de benim abi. Ben bunu sana burada söylemeyi bekledim. Şaka mı? İkinci şarkı sen bana Plot ayrısın. twist. Ne zaman ama? Ben sana Ben sana vazgeçtim ha. Abi galiba geçen sene. Geçen Çok sene. oldu. Ben İlk bunu- senle mi başladın? Aynen öyle. Olabilir. Ya sana helal olsun. Kayıtta söylemeyi bekliyordum aslında. Dün de tanıştık ama şöyle oldu. Ben sana abi yazdım. Dedim ki böyle böyle merhabalar. İşte bir pazar yayında ben yine katıldım. Ya vallahi bravo size ya. Böyle böyle abi bizim işte Spotify'da 1 milyon olan bir şarkımız vardı. Sonra abi ben bunu sana yolladım. Sen dedin ki bana YouTube linkini at. Bak işte klasik. Aynen öyle. Ama zaten bir sürü mesaj geçtiği için hani Kaçtı mı? sana ulaşmam 10 dakikada bir oluyor. Yo, yakaladın. Yakaladın mı? Ondan sonra abi bir tanesine denk geldin. Tamam gördün abi Açtın mı? YouTube linkini. Açtın. Sonra Ne dedim? YouTube'da abi 200 bin falan da dedin ki Hani ne bu yapayım? 200 bin 1 milyon değil ki dedim ya. Haklısın bu arada çok haklısın. Hani şey gibi Ben gözüküyor. bunu yaptım mı ya? Allah belamı Abi, vermesin. hayır, bir şey değil abi. Onu, Yok ama neden böyle bir şey yapmış? ben de altında böyle sen dedin ki ya, neyse telif de var bunu izleyemeyeceğim kusura Telif bakma var, telif dedin. var. 200 bin de söyledin. Geçtin abi ben altında var ya 15 tane şöyle yazıyorum. Abi Spotify'da dedim. Abi Spotify'da. Hani, yalan söylemiyorum abi. Enter enter enter. Hiçbirisini görmedim. Denk Vallahi geldi. utandım ya şu an. Komik bir şey, komik konu, güzel. Ama sonra tabii bir sürü gönderim devam etti yani. Hani o parçada kalmadınız sonuçta. Bir sürü aynen. videolar yaptınız, şarkılar yaptınız, Tabii, ettiniz. Dediğim gibi internette hep kötü çekimleriniz var. Böyle bir cep telefonuyla Evet. çok kötü kaydedilmiş. Ne olur bir canlı performansınızı ya bir sahne performansınızı güzel siz çekin abi. Tamam abi. İstiyorum. Siz kaydedin ve internete siz kendi kanalınızdan yükleyin. İyi kayıtlarınızdan. Yani bunları hani canlı performansınızı da izleyelim. Çok çünkü bak albüm kayıtlarınız çok güzel. Fakat canlı performansınız çarpı 1,5. Hani daha iyi. Yani canlıda sizi izlediğiniz zaman böyle müthiş de güzel bir enerjiye çıkıyorsunuz. Hani onu kaydetmek de bence Teşekkür ederim. kıymetli. İzleyicilerinize Valla onlara bir şeyler söyleyin. teşekkür ederiz bu kadar. Sizin ilk röportajınız çünkü. Müthiş Aynen. bir şans benim için bu. Bu kadar darladığınız için çok teşekkür ederiz. Bu kadar çok üst üste mesajlar gelmiş. Ben çok mutluyum. Hiç Ben de daha hayatım önce hiç böyle bir şey olmadı bana. Nereye bakarak Şimdi bu- orada yapalım abi daha samimi olsun. Abi buna da bakabilir. Buna bakın. Ya çok... Daha samimi Şuradakiler bir buna da şekilde bakabilir. İkisine de dostlarımızla bakabilirsiniz. konuşalım. Keyfinize bakın. Hadi gelin buna bakalım. Ya bu ya bu. Buna bakın tamam Tek mı? tek de olsun çünkü yani. Allah O abi şu an size de izleyen kişi yaklaştırıyorum olsun. aslan gibi. Bir saniye. Madem öyle. Bunu da ayarlıyorum size. Tamam süper. Bir saniye. Çok özür dilerim ayarlayayım Bence derken. mantıklıydı bu yaptığın o zaman. Bence Evet evet çok mantıklı. Evet. Çok dostane. Sağ ol. Vallahi Teşekkür size- ederim. Abi süpersin. Şunu ne yazıyorsun? Abi gel. Bilmiyorum ki. Aman. Çok yanlış bir şey yazsana. Tüm şey. O ne demek? Bomba gibiyiz. Bu kamera sizde. Buyurun. Ya teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Konserlerde görüşürüz ben diyeyim. Siz de söyleyin abi. Sen de söyle. Ben hayatım boyunca gerçekten hiç böyle bir şey tatmadım. Bu tüm insanlar olarak benim duygularımı, müziğimi benimle beraber bana bağırarak söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çok söyleyin lütfen, daha fazla olun. Hepinizi çok seviyorum. Acayip fazla seviyorum gerçekten. Ben de hepinizi çok seviyorum. Ya biraz çok gibi daha büyük konuşalım. konuştum. Daha çok seviyorum. Konserleri bekliyoruz. Bu kadar eğlenceli geçmesinin sebebi biraz sizsiniz. Çünkü siz bizi yükseltiyorsunuz, biz sizi yükseltiyoruz gibi bir durum var orada. Çok da samimi güzel geçiyor. Umarım böyle de devam eder. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Çekici bir konuşma tonu. Süpersiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok Bizi memnun oldum ağırladığınız sizinle için. tanıştığım. İyi ki varsın bu arada. abi ya. Takipçiniziz abi bundan sonra. Vallahi iyi ki Yani. varsın. Sağ olasın ya. abi, eyvallah. Teşekkür ederiz.
Süper. İzmir'delerdi, buradalardı. Şimdi de Foça'da balığa gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Süpersiniz. Sağ olun. Thank you.